Merhaba arkadaşlar. Bugün size miniş bebeğin yapılışını göstereceğim. Şu şekilde. Yazılı tarifi Art Neslihan. Instagram'da Art Neslihan yazdığınızda onda yazılı tarifi var. Ben öremeyen arkadaşlarım için videolu anlatımını yapacağım. Erkek bebeği örmüştüm. Şimdi ise kız öreceğim. Yani tarif olarak fark yok. Sadece ekstra kurdele ve saçlarında fark var. Onun dışında tarif aynı. Yarn arttan ördüğüm için buradaki ilmekler büyük oldu. Siz de isterseniz büyük olmasını istiyorsanız yarn arttan örebilirsiniz. Ben bu rengi tercih ettim. Bu renkte de Gazal Baby Cotton ipim vardı. Büyük ihtimal biraz daha küçük duracak. Ama size kalmış bir tercih büyük veya küçük olması. Malzemelerimiz iki farklı renkte ip. Tığ olarak da 3 numaralı tığ tercih ediyorum. Büyük durmasını istediğim için. Başlayalım arkadaşlar. 4 tane zincir çekiyoruz ilk aşamada. Başını biraz bol yapalım. Bakın şurayı bol yapalım çünkü geri döneceğiz. Zorlanıyorum. Ben batmakta zorlanıyorum. O yüzden biraz bol örün. 2, 3, 4. Ayağı örüyoruz şu an ilk aşamada. Veya örerken bu zincirin etrafından öreceğimiz için geri dönüyorum. Şu an 4 zincir yapmıştım. Üçüncü zincirin içine 2 tane sık iğne yapıyorum. Artırma yani. Bir zincirin içine 2 tane sık iğne yapmış oldum. 2. Yanına bir tane yapıyoruz hemen. Bu ilk sıra biraz zorluyor bizi arkadaşlar. Hemen yanına bir tane yaptım. Onun yanına ise bir zincirin içine 3 tane sık iğne yapacağız. Şu şekilde. 1 2 3. Şimdi etrafını döneceğimiz için şimdi zincirin diğer tarafından devam edeceğim. 3 tane aynı zincirin içine 3 tane yaptıktan sonra şimdi 3 tane sık iğne yapacağım. Ayrı ayrı zincirlerin içine yani şu şekilde. 1 alttaki ipi de alalım ki iyice sağlam olsun. 2 ve 3. Arkadaşlar eğer zinciriniz kalmadıysa aynı zincirin içine 2 tane de batabilirsiniz. Ben farklı zincirler demiştim ama bazen şu bir yerde kaçırıyorum ama hiç fark etmez yani. Yine aynı sayı oluyor. 3 sık iğneyi de yaptıktan sonra CC ile yani CC ne demek de ilmek kaydırma. İlk ördüğümüz sık iğnenin başından şu şekilde alıyoruz ve ilmek kaydırma yapıyoruz. Saydığımızda arkadaşlar toplam etrafında 10 tane sık iğne olmuş olması lazım. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamamdır. Bir sorun yok. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz. İkinci sıraya geçtiğimizde başlangıç ipimizi koyalım. Şu şekilde bir başlangıç ipi koyalım ki nereye geldiğimizi şaşırmayalım. İkinci sırada arkadaşlar CC ile ilmek kaydırmış batmıştık ya, hemen o ilmekten devam ediyoruz. Hemen bakın şuradan değil, hemen yanındaki ilmekten devam ediyoruz. İkinci sıradaki sayıları söylüyorum. İlk önce birinci ilmeğin içine 2 tane batıyoruz, yani artırma yapıyoruz. 1 2. Aynı ilmeğin içine 2 tane yaptık. Yanına 2 sık iğne, ayrı ayrı sık iğnelerin içine 1 ve 2. Sonra hemen yanına bir ilmeğin içine 2 tane batıyoruz. Artırma yaptık yani. Yanındaki ilmeğin içine yine 2 tane örüyoruz. Aynı ilmeğin içine. Yanındakinin yine 2 tane yapıyoruz.
Yani toplam 3 ilmeğin içine hepsine 2 tane sık iğne yaptık. Şimdi 3 tane sık iğne yapıyoruz. Ayrı ayrı ilmeklere. 1 2 3. Onun yanına bir ilmeğin içine 2 tane sık iğne yapıyoruz. Şu şekilde. Ve en son yine ikinci sırada yaptığımız gibi ilmek kaydırmayla, yani CC ile birinci sık iğnenin başından alıyoruz. Şu şekilde bakın. Saydığımızda arkadaşlar, ikinci sırayı saydığımızda 16 sık iğne örmüş olmamız lazım. Burayı biraz bol örmüşüm aşağı. Hiç önemli değil arkadaşlar. O kapanıyor zaten. Toplam 16 tane olması lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tamamdır. Yanlış giden bir şey yok. Yani eğer eksik örmüş oldu, eğer eksik ördüyseniz hepsini sökmeyin arkadaşlar. Bir tanesini, bir öncesini söküp 2 tane artırabilirsiniz. Yani ayağın altı olduğu için çok fark etmiyor bence. Üçüncü sıraya geçtik. Şimdi yine bu CC ile birinci sıraya batmıştık ya, hemen yanındaki ilmekten devam ediyoruz. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane bu sefer. Yine başlangıç ipimizi koyduk tabii. Sonra yanına aynı ilmeğin içine 2 tane örüyoruz. 1 2. Sonra şimdi farklı yerlere 2 tane sık iğne yaptık. Şimdi yanına artırma yapıyoruz. Yani bir ilmeğin içine 2 tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi bir tane örüyoruz. Şimdi artırıyoruz. Yani bir ilmeğin içine 2 tane yapıyoruz. Şimdi 2 tane örüyoruz. Farklı yerlere. Yanına artırıyoruz. Yani bir ilmeğin içine 2 tane. Ayrı yerlere 2 tane örüyoruz. Artırıyoruz. Yani bir ilmeğin içine 2 tane ördük. Bir tane örüyoruz. En sonunu artırıyoruz. Ve CC yine aynı şey. CC ile arkadaşlar ilk ördüğümüz ilmeğin başından alıyoruz. Bir sayayım, ben ona göre alacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Evet. 22 tane olacak. İlk yeri biraz sık ördüğüm için. Aldım. Bu şekilde arkadaşlar. Başlangıç ipimizi çıkaralım. Şimdi arkadaşlar 4. sıraya geçtik. 4 ve 7 arası hep 22 sık iğne yapacağız. Yani 4. sıra, 5. sıra, 6. sıra, 7. sıra 22 sık iğne olacak. O zaman başlayalım örmeye. Şu şekilde başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Bazen iplerin tek kat alınıyor. Ona dikkat edin. 16 17 18 19 20 21 ve yine o ilmek kaydırmayla battığımız yeri sıkı battığım için zor alacağım biraz en sonu. Ve
22. Dördüncü sırayı ördük. Şimdi beşinci sırayı da 22 öreceğiz. Ben arkadaşlar şeyi çıkarmıyorum, bu başlangıç ipini kendim sayıyorum. Daha sonra bana sayması daha kolay olduğu için dördüncü sırayı baştan saymamak için bu dördüncü sıra oluyor. 4'ten 7'ye kadar hep 22 öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. 5. sırayı da ördüm. 6. sıraya geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Netleştireyim. Örerken bazen bakmıyorum telefona. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. En son sıra kaldı 7 4 5 6. Şimdi 7. söylüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ve 22. Şu şekilde oldu arkadaşlar. Bakın ayağımız oluyor. Bu arada bakın birazcık delikleri büyük oldu. Onun sebebini söyleyeyim. Bu ip biraz yarnarta göre ince. Tığımda 3 numara olduğu için o yüzden delikler oluştu. Bu benim için sorun değil. Ama siz diyorsanız benim için sorun. 2,5 numara ya da 2,20, 2,10 kullanabilirsiniz. Şimdi 7. sıraya kadar ördük. 8. sıraya. 8. sırada diyor ki önden 6x azalt. Önü kendimize göre belirliyorum. Zaten devam ettiğimiz yer ön olacak. Şurası bizim önümüz. Önden 6x azaltalım. Azaltma nasıldı? 2 ilmeğin önlerinden alıp çekiyorduk. Bunu önceki videolarımda göstermiştim. Şimdi azaltıyorum. Bu birinci azaltma. Bu ikinci azaltma. Bu üçüncü azaltma. Azaltmaları biraz daha yavaş yapayım isterseniz. Şu yanındaki ilmekten alıyorum. Yanındaki ilmekten alıyorum. Altından çekip hepsini alıyorum. Bu 4. azaltma. Bu 5. azaltma. Ve en son azaltmayı yaptım. Devam ediyorum bundan sonra. 6 oldu yani 6 tane ilmeğimiz oldu. Toplam 16 olacak. Devam edelim. 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15 ve 16. Başlangıç ipimize geldik. Tekrardan koyuyorum başlangıç ipimi. Diğer sırada önden 1x azalt demiş. Arkadaşlar önden 1x azalt demiş. İstediğimiz yerden, önün istediğimiz yerden azaltmamız gerekiyor. Ama ben tam orantılı olmasını istiyorum. O yüzden alttan 6x'de azaltmıştık ya. Onu ortalayıp yapmak istiyorum. Yani şu şekilde yapıyorum. Bir tane ördüm. Bir tane daha ördüm. 2. Azaltmamı şimdi yapmak istiyorum. İki sık iğneden sonra azaltmamı yapıyorum. Orantılı olsun diye yaptım. 3. Bundan sonra devam edelim. Bir tane azaltacaktık zaten. Toplam 15 olacak yani. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 10. sıraya geldik. 10. sırada diyor ki 15 tane örün. 15 tane örerim. 1. Hiç azaltma falan olmadan 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 10. sıramızı ördük. 11. sıramıza geçiyoruz. 11. sırada bize ne diyor tarifte? Önden 1 artır diyor. Yine arkadaşlar orantılı artırmak istiyorum. Tam önün ortasından artırmak istiyorum. 2 tane örüyorum yine. Bakın. 2 tane ördüm. 1, 2. Bakayım ortasına geldim mi? Bir tane daha örüyorum. Sonra artıracağım. 3. Şimdi artırmaya başladım. 4, 5. Artırma neydi? Bir tane ilmeğin içine 2 tane örmek. 5. Bir tane artıracağız. Yaptım artırmamı. O zaman devam ediyorum. Toplam 16 olacak. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Artırmamı yaptım. Şimdi 12. sırada diyor ki bize önden 1 artır. Ben nerede artıracağım biliyor musunuz? Alttaki sıradaki artırdığımın üstünden devam edeceğim ki orantılı bir şekilde artsın. Yani 1, 2, 3, 4. Aşağıda artırdığım yer vardı ya arkadaşlar. Onun içinden artıracağım yine ben. 5, 6. Devam edeceğim. Her ilmeğe bir şekilde. 17 tane olacak toplam. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. Şimdi arkadaşlar 13. sıradayız. 13. sırada 17 tane öreceğiz. Yani hiç artırmadan her ilmeğe birer tane batarak gidiyoruz. 17 tane örelim.
Evet arkadaşlar, 13. sırayı 17 tane ördüm. Şimdi 14. sırada diyor ki önden bir artır. Yine aşağıda nereden artırdıysam onun üstünden artıracağım arkadaşlar. Bakalım örelim. 1 2 3 4. Daha artırmaya gelmedim. Şimdi geleceğim. 5. Bakın aşağıdaki sırada şu şekilde artırmışım ya. Onun üstünden artıracağım. Bir sıra üstünden, yani 5. Şurayı 6 7 yapacağım. 6 7. Tamam, bir artırmamızı yaptık. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Bu sırayı da 15. sırayı da yine 18x öreceğiz. Her ilmeğe birer tane batarak. Evet arkadaşlar, 15. sırayı da 18x ördük. Şimdi 16. sırada önden yine bir artır diyor. Yapacağımız şey belli. Aşağıdaki sıralardan hangisinden artırdıysam oradan devam edeceğiz. Oradan artıracağız yani. Örmeye başlayalım. 1 2 3 4 5. Bakayım daha geldim mi? Hayır. 6. Şimdi aşağıdakileri bak. Şurada artırmışım. Onun üstünden artıracağım. 7 8 artırmamı yaptım. Devam ediyorum. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ve 19. 17. sırada da arkadaşlar her ilmeğe birer tane batarak 19 tane örelim. Evet arkadaşlar, 17 sırada bitti. Ayağımızı örmüş olduk. Elyafımızı dolduralım ayağımıza öncelikle. Şu şekilde dolduralım. Diğer bebeğimden küçük olacağı belli oldu ayaklarında. Olsun, bu da böyle olsun. İp farkı diyelim buna da. Evet. Ben tarife başlamadan önceki ayağı da örmüştüm. Siz 2 tane bundan örüp tarife devam edeceksiniz. Yani aynısından bir tane daha öreceksiniz. Sonra 2 ayağı birleştirmeye geçeceğiz. Şu şekilde arkadaşlar. İyice bastıralım. Miniş bebeğin ayaklarını dolduralım. Evet, diğeriyle aynı oldu diye düşünüyorum. Birazcık daha belki doldurabilirim. Evet, yeterli. Bakın bu şekilde 2 tane ayağımızı ördük. Kızımızın ayaklarını, miniş bebeğin ayaklarını ördük. Siz de bu şekilde bunları örün arkadaşlar. İkinci videomuzda şu gövde kısmına geçeceğiz. Birleştirmeden devam edeceğiz. Görüşürüz.